Aşık Veysel analizi yapar mısınız? Güzel. Aşık Veysel'le ilginç bir anım var. Aşık Veysel analizinden çok daha başka bir şey yapalım ileride. Yani çünkü kayıtlar çok eski kayıtlar. Bir de Aşık Veysel tam bir halk ozanı. Yani daha çok söze müzik yazan, hani başka bir hayatı olan. Annem Sivaslı. Çocukken annem Aşık Veysel'i okullara getirirlermiş. İşte okulda saz çalarmış ve herkes, çocuklar, işte okul harçlıklarından ona para verirlermiş. Çok ilginç bir hikayesi var. Çok acıklı da bir hikayesi var Aşık Veysel'in. Özgün, biliyor musun hiç hikayesini? Yani çoğu hikayesini biliyorum hocam. Evlilik hayatından geçen Polatlı'daki işte Hasanoğlan köy enstitüsünde yaşadığı acı durumlar. Çok acılı bir Atatürk'le hayatı var. karşılaşması, bayağı bir hikayesi var. Hangisini bahsediyorsunuz bilmiyorum da. Yo, ben genel olarak yani acıklı bir hayatı var Aşık Veysel'in ya. Kolay değil yani. Evet yani 7 yaşında görme yetisini kaybediyor. Hı hı. Ondan sonrası 7 yaşına kadar gördüğü dünyayı yansıtıyor. İnanılmaz. Müthiş. Eşi benzeri yok dünyada. Öyle. Gerçekten hocam. Yani analiz yapmaya kalkacaksak, hani Aşık Veysel yazsam karşımıza çıkacak şeyler bize ne kadar sadece sesiyle bu hikayesini anlatır? Bilemem yani. Bence çok kısır bir şey olacak diye pek yapamıyorum. Herhangi bir söyleme kaygısı yok zaten. Ya güzel söyleyeyim, şöyle yapayım kaygısı yok. Onun anlattığı bir hikaye var. Bir dert var. Çok ilginç yani, bu bakış açısından hiç müziğe bakmadık belki de. Belki bunu konuşmakta fayda var şu anda. Yani hep bugüne kadar şarkıcıları değerlendirdik. İşte düzgün duran, ne bileyim, kıyafetlerine özen gösteren, efendim sahnede durmayı bilen, iletişim bilen, yani bugün yayının başında başladığımız işte amigo becerisi olan, seyirciyi coşturan. Yani Aşık Veysel'in böyle bir hikayesi yok. Böyle bir derdi yok. Aşık Veysel ama anlattığı bir hikaye var. Yani kendi ruhundan gelen bir hikayesi var. Bir yaşam hikayesi var. Ve tamamen buna odaklı. Başka da hiçbir şey yok anlattığı. Onun o hikayesini dinlemek isterseniz Aşık Veysel'i dinlersiniz. Sesinin hiçbir zaman, ben şöyle düşünmedim yani. Aşık Veysel'in sesi güzel, çirkin. Hiç hayatımda böyle bir değerlendirme yapmadım. En ufak birine hani böyle bir şarkıcı çıksa falan, şunu yanlış yaptı, bunu daha iyi yapabilir. Bir sürü şey düşünürsünüz de Aşık Veysel dokunulmaz ya. Ne kadar garip değil mi? Elbette ton içinde söylüyor. Elbette hani sazına eşlik ediyor. Gece. Çok büyük bir halk ozanı. Yani neye odaklanacağız? Daha çok anlattığına odaklanıyorum ben hep. Daha çok farklı bir kültürü de bize anlatıyor sanki Aşık Veysel. Yani belki de Türkiye'de biraz kaybettiğimiz kültürleri de mi anlatıyor acaba? Yani hani şey gibi, eskiden mesela bir olay olduğunda, atıyorum çevrede birine bir şey olduğunda, bir haber olduğunda işte köye gelip bir şeyler anlatan kişiler olurmuş ya, gazete gibi. İşte geliyorlar, anlatıyorlar. Müzikle anlatıyorlar. Bütün olayı, havadisleri, ne olmuş, ne bitmiş, biri şuna gitmiş. Bunları hep müzikle anlatan kişiler varmış o zaman. Sanki Aşık Veysel'in yaptığı şey buna da benziyor. Yani bir hikaye anlatıyor gibi sürekli size. Anlattığı uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece, bilmiyorum ne haldayım, gidiyorum gece. Bir hikaye var ve sürekli onu anlatan bir ozan var. Ozanın zaten anlamı bu. Yani temel olarak bu. Ozanlık, hani hikayeyi anlatan kişiden çok esinlenen bir şey. Çok garip bir karışım. Bu bizim halk kültürümüzün çok sihirli bir yanı. Gerçekten sihirli bir yanı. Yani o nedenle insan Türk halk müziğinin özüne doğru gitmeye başladığı zaman, yani Anadolu topraklarındaki halk müziğinin gelişmesine, zenginliğine baktığınız zaman bambaşka bir deryaya giriyor. Ben hayatımda yani çok müzik dinledim. Çok müzik de severim. Yani işte rock müzik de severim, Türk müzik, Türk sanat müziği de severim. İşte pop da severim, severim. Allah severim. Benim bitmez beğendiklerim ama
Böyle halk müziğine yaslandığınız zaman ulu bir çınara yaslanmış gibi kendinizi güvende hissedersiniz. Bunun gibi. Ve ben yani bugün yayını izleyen ve bu videoları daha sonra izleyecek olan herkesin mutlaka hayatında halk müziğimizden bir şeyler öğrenmesini isterim. Bu sadece şey değil, yani Aşık Veysel babında değil. Bütün halk müziğimizden bahsediyorum. Anadolu topraklarında yetişen bütün halk müzikleri. Bunun içinde her şey var arkadaşlar. Yani herkes var. Bizi oluşturan her hücre var. Türk topraklarında, Anadolu'daki Türkiye'yi oluşturan herkes var. Zaten yakında birçok video yapacağım bununla alakalı. Yeni videolar gelecek. Yeni video serileri yapmayı planlıyorum inşallah. Onları da göreceksiniz. Yani farklı farklı Anadolu'daki teknikleri ve okuma stillerini ve bu kültürleri anlatmaya çalışacağım sizlere. Takip edin yani bu konuda. Bugüne kadar istekler çok oluyor. O isteklerin hepsini ben not alıyorum, merak etmeyin. Yani böyle sallayıp geçmiyorum. Hiç söyleme kaygısı yok değil mi? Hiç öyle bir şey yok yani. Mantığı yok. Bambaşka bir şey. Acayip bir ruh ya. Değişik bir şey geçiyor yani, diyorum ya, değerlendiremiyorsunuz. Değerlendirme dışı. Uzun ince bir yoldayım. Hayatımda yaptığım en beni mutlu eden şeylerden biri. Hocam. Efendim Özgüncüm? Yani mesela bu uzun ince bir yoldayım, belki ona değinmek gerekiyor. Uzun ince bir yoldayım, doğum ve ölümü anlatan bir yapıt. Aslında felsefi yönünü de gösteriyor. Mesela bir türküsü vardır hocam, bilirsiniz. Ben gidersem sazım sen kal dünyada. Mesela onun hikayesi de ilginçtir. Bir gün işte Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nde bir piknik düzenleniyor. Bunu Pınar Ayhan'dan dinlemiştim. Çok sevgiler kendisine. Orada Durarsaydı Zaman müzikalinin içinde bir parçadır bu. Bir piknik düzenleniyor. Hasanoğlan Köy Enstitüsü'ndeki öğrencilerle birlikte o pikniğe giderken hocam kanı devriliyor. Aşık Veysel'le birlikte sazı devriliyor ve sazı kırılıyor. Ondan sonra oturup onun üzüntüsünden çok üzüntü yaşıyor, çünkü yıllardır ona işte yarenlik etmiş, sazın kırılmasına, paramparça olmasına işaretlenerek işte ben gidersem sazım sen kal dünyada gibi efsane bir türkü yazıyor. Vay be. Ya da işte benim Sadık Yarim Kara Toprak'tır. Türkiye'deki tarım devrimini anlatır. Bundan duyduğu bir mutluluktur. Aslında aynı zamanda ben felsefi tarafı da olduğunu düşünüyorum. Çok tabii ki. bir aydın insandı. Öyle. Aşık Veysel. Biliyorsunuz Kore'ye gitmiştik arkadaşlar geçen sene. Ve orada Kore konservatuarında uzun ince bir yoldayım çalmıştık. Bütün Koreli konservatuar öğrencileriyle. Benim için de en gurur verici andır. Onu da oraya bağlayıp bitireyim. Bence şu an direkt kayıt. Direkt kayıt. Bence kayıt 10 numara çalıyorlar. 지금 이 우순 이제 başlıyoruz. 시작하겠습니다. Evrensel müziği var ya Özgün. Ha? Evrensel. Biz buna başlamadan önce hikayesini de anlatmıştık bütün arkadaşlara. Yani ne olduğunu, uzun ince bir yoldayımın. Gerçekten ilginç. Çünkü hocam doğadan etkileniyor. Çünkü evet. 7 Bravo. yaşına geldiği, 7 yaşına kadar gördüğü dünyayı anlatıyor. Ve karanlığa düştükten sonra tamamıyla artık ölüme doğru, yani öbür arafı sorgulamaya başlıyor. Yani bir de şeyi de düşünmek gerekiyor bazen, değil mi? Yani insan şimdi öyle bir değişim yaşıyoruz ki hayatta ve çok hızlı oluyor bu değişim. Yani işte doğadan gelen, işte ne bileyim doğayla iç içe yaşayan, hani hepimizin hayalidir ya, böyle küçük bir çitlerle çevrilmiş bir ev, işte içinde küçük bir kulübe, küçük hayvanların olduğu bir barınak. Sanki bu böyle şeymiş gibi geliyor, değil mi? Ah kaç milyon lira eder şimdi o. Arkadaş, eskiden herkes böyle yaşıyordu zaten. Şimdi biz kendi hayatımızı upgrade edeceğiz diye, daha iyi bir hale getireceğiz diye kendimizi binalara takıştırdık.
Maalesef şu an şöyle çevrenize baktığınız zaman betondan başka bir şey yok ve doğaya olan büyük bir özlemimiz var. O zaman hayat zaten böyle. Yani işte hayat doğayla ilintili. Hayvanlarla ilgili, kuşlarla ilintili, ne bileyim ırmaklarla ilintili, dağlarla ilintili farklı bir hayat var ve farklı hikayeler var hayatta. Aşık Veysel'in anlattığı da aslında direkt bu değil mi? Kara toprak, uzun ince bir yoldayım. Hep dikkat edersen içindeki hikayeler ve etkilenişleri yaşamın kendisi ve doğayla alakalı. Ve biz her ne olursa olsun, her ne yapılsa yapılsın, bugün ne tür sentetik müzik üretilirse üretsin, doğayla alakalı her şeyi hiç unutmuyoruz. Bakın içinde doğa olan hiçbir müziği unutmuyoruz. Sonsuza dek saklıyoruz içimizde. Çünkü garip bir şekilde hepimiz sanki özümüze çekiliyor gibi oradan geliyoruz. Böyle. Böyle bir his var. Geçen Twitch canlı yayında bir kere daha bahsedeceğim. Akdeniz isimli bir arkadaşımız katıldı Ankara'dan. Ve bize tıva müziği yaptı canlı yayında. Ve o tıva müziği yaparken bir hikaye anlattı. Dedi ki bu Altaylardaki işte doğal hayatı anlatır. Ya hiç dinlemediğim bir müziği ilk defa dinlediğinde nasıl etkilenirsin ya? Etkilendim, şaşkına döndüm. Ve içindeki hikayeyi hemen hissediyorsun. Bundan işte bir sene önce yaptığımız Tanger analizindeki gibi. Moğol şarkıcı. Aynı tuva tekniğiyle okuyorlardı. Velhasıl şuraya gelelim arkadaşlar. Kanalda bir sürü bu tarz video yapacağım. Yakın zamanda karşınıza çıkacak. İzlenir izlenmez hiç umurumda değil. Sonuçta ben burada müzikle gerçekten ilgilenen insanlara yapacağım bunları. Ben de kendim için yapıyorum. Önce kendim için yapıyorum. Sonra izleyen izler, izlemeyen izlemez. Çok orasına takılmadan yapıyoruz ve keyif alıyoruz. İkinci aşamada da hakikaten bir o tarafı var, bir bu tarafı var. Hangisini değerlendireceğiz bilmiyorum. Aşık Veysel analizi insanın kendisiyle yüzleşmesi gibi bir şey. Tarihinle yüzleşmek, kendi hayatınla yüzleşmek, yaşamla yüzleşmek, bir sürü çarpanı var. Yani analiz etmek imkansız. Bu videonun altına ben paylaştığım zaman, bu haftalarda paylaşırım Aşık Veysel ses analizi. Lütfen kendi düşüncelerinizi de yazın, kendi fikirlerinizi de yazın. Sizlerin fikirleri daha da büyütelim bu düşünceleri. Belki onlardan başka bir şeylere ulaşırız. Teşekkür ediyorum buraya kadar. Özgüncüm sana da teşekkür ederim. Bütün verdiğin fikirlerinden ve güzel bilgilerinden dolayı.